Cümleten selamünaleyküm. Balıkesir'e geldik. Buradan Edremit, Ayvalık tarafına geçeceğim. Şimdi burası Balıkesir Zabıta Müdürlüğü. Hemen şu arka tarafta da otobüsler kalkıyor. Şurada da Balıkesir'den Edremit'e, Ayvalık'a minibüsler kalkıyor. Şunların fiyatı 220 lira. Bilginiz olsun. Balıkesir'den Edremit'e. 15 dakikada bir araç var. Biletimizi aldık. Bekliyoruz. Evet gençler. Balıkesir Edremit terminaline geldim. Terminalde şöyle bir göstereyim. Yaklaşık 1,5 saat sürdü yolculuğumuz. Balıkesir'den buraya. Şimdi ben şöyle bir hata yaptım. Büyük otogardan indim. Küçük otogara gittim. Oradan küçük minibüslere bindim. Geldim, daha hızlı olacağını zannettim. Genelde öyle oluyor. Ama burada yanıldım. Siz öyle yapmayın. Direkt biletinizi varsa Balıkesir Ayvalık tarafına seçin. İlk geleceğiniz otobüste. Eğer yoksa Balıkesir otogarına indiğinizde oradan direkt Edremit'e, Ayvalık'a gelen otobüsler var. Onlara bilet kesin. Çarşıdan gelmeye çalışmayın. Şimdi ben çarşı merkeze doğru şöyle bir yürüyüşe çıkacağım. Burası Balıkesir Şehit Hamdi Bey Meydanı. Hemen otogarın yanında bulunuyor. Merkeze doğru devam ediyoruz. Burası Sıtkı Paşa Sokağı, daracık bir yol. Merkeze çıkıyor. Böyle meyve satan, köyden meyve getirip satan ablalarımız var. Devam edelim. Burası Cumhuriyet Meydanı. Edremit'in merkezi burası diyebiliriz. Yalnız şöyle bir söyleyeyim. Az önce tattığım çilek vişne harikaydı. Biraz aldım kendime, sahile gidersem yerim tatlı niyetine. Evet, bahar lokantası varmış, çok meşhurmuş. Oraya bir gidelim bakalım. Evet, burası Sabahattin Ali Parkı. Küçük bir park yapmışlar Sabahattin Ali adına. Burası Sabahattin Ali'nin evine giden yol. Burası Çayiçi Caddesi. Bildiğiniz gibi Sabahattin Ali Balıkesirli. Çok güzel kitapları var. Zaten tanımayanız yoktur muhtemelen. Muhakkak birden fazla kitabını okumuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Birçok şarkının birçok şarkının sözü aslında Sabahattin Ali'nin şiiridir. Özellikle Ahmet Kaya'nın seslendirdiği. Muhtemelen biliyorsunuzdur da dipnot olarak söyleyeyim dedim. Evet, burası Çayiçi Caddesi. Keşfetmeye devam edelim. Şurada bir cami varmış. Mahkeme Camisi. Dönüşte belki buraya bir uğrarız. Yalnız hava inanılmaz sıcak. Çok sıcak bir hava var. Şu anda saat 5. İkindi vakti. Biraz serin olması gerekiyor ama yakıcı bir, kavurucu bir hava var. Evet. Devam edelim. Şimdi bu bahar lokantası hemen mahkeme camisi şurada. Hemen ilk soldan dönüyoruz. Şu karşıda bahar lokantası bulunuyor. Gidelim bakalım oraya doğru. Evet, bahar lokantasına gelmiş bulundum. Bakalım içeride yemek ne kalmış? Yiyecek bir şeyler var mı? Şimdi bahar lokantasına geldim ama ben şu anda saat 5. Biraz geç geldim. Dolayısıyla çok fazla çeşit kalmamış ama olanlar da gayet lezzetli görünüyor. Biz bir sipariş verdik. Siparişimiz gelsin. Tadına bakalım. Şöyle bir tablo var. Bugünün yemekleri. Her gün değişiyor sanırım. Yalnız mekan çok güzel. Çiks bir mekan. Sanırım bunu hesabı ödemeyenler için kullanıyorlar. Şimdi siparişimiz geldi. Bu gördükleriniz yancı. Yemekler de gayet güzel görünüyor. Bir tadına baktıktan sonra yorum yaparım ama görünüş itibariyle çok lezzetli duruyorlar. Zaten bir yemek güzel görünüyorsa muhtemelen lezzetlidir. Bakalım tadına. Mekancı güzel ama. Mekan çok güzel. Dostlar, şimdi bu bahar lokantasından çıktım. Şöyle arada bir yerde. Burada çarşamba günleri de bu arada pazar kuruluyormuş. Bilginiz olsun. Köyden köylüler pazar
eşyalarını getirip burada satıyorlarmış. Yalnız ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ya abartısız söylüyorum. Hayatımda yediğim en lezzetli yemeklerden biriydi. Abi o nasıl bir lezzet, o nasıl bir tat. İnanılmazdı bak. Yani gerçekten inanılmaz bir tadı vardı. Edremit'e gelirseniz geleceğiniz, uğrayacağınız ilk yer burası. Yemin ediyorum. O kadar güzeldi ki abi, her şey mi güzel olur ya? Her şey mi? Dolması, kavurması, tavuğu, köftesi inanılmaz lezzetliydi ya. Yani Türkiye'nin birçok yerinde, Antep'te dahil buna, birçok meşhur denilen yerde yemek yedim. Ben böyle bir yemek yemedim abi. Kesinlikle böyle bir lezzet bulamadım. Bilginiz olsun. Gelirseniz mutlaka Bahar Lokantası'na uğramadan ayrılmıyorsunuz. Evet, burada şöyle eski Balıkesir, Edremit'in meşhur peyniri, zeytini, koyun yoğurdu var. Onları satan ufak bir iş yeri var. Burada bir fiyatları falan çekeyim 2 dakika. Sonra yolumuza devam edelim. Şimdi burada ilk gözümüze çarpan bu zeytinler. Edremit denince akla zaten zeytin geliyor. İlk bilginiz olsun. Bunlar Edremit zeytini mi acaba? Hı hı. Her şey buranın değil mi? Sorduğum soruya bak. Aynen. Şunların hepsi Edremit, yerli zeytin. Sadece şu Akhisar. Şunlar Edremit'teler. Bir tane alabilir miyiz? Tabii. Peki fiyatları ne? Fiyatları hepsi kampanyada 99 TL. Yeni sezon geliyor. İyi, 100 lira. Bu peynirler Edremit'in mi? İvrin sepet bunlar. Hepsi yöresel peynir. İvriye. İvrin'de. Ha, İvrin'de buranın İvrin'de. ilçesi, pardon. Aynen. Bir de höşmerim meşhur burada. Höşmerin aynen. Höşmerim Ben ne de kadardı? Nasıl? Ne kadar höşmerin fiyatı? Höşmerin kilosu koyunlar 150, inekler 100 lira. Köy yoğurdu var. Aynen, Koyun koyun yoğurdu. yoğurdu. Koyun yoğurdu ne kadar? Koyun yoğurdu 120 lira. Kilosu. Alttan çıkarmadım daha. Bak koyacak istersen. Bak, dolu. Tamam, çok güzelmiş. Şu küçükleri ne kadar ya? Sofu ha. Onlar hakiki doğal havran yoğurdu. İçinde süt tozu yok. Hiçbir koruyucu maddesi, hiçbir şey yok. Birebir ev yoğurdu. Şunlar da koyun yoğurdu. Tamam. O ne kadar? Fiyatları ne kadar? Şimdi bu 120 koyun 1,5'luk. 1,5'luk sofu 70 TL. Sofunun 800 gramı ne kadar? O da 45 TL. Ha, çok güzel, tamam. Fiyatlarımız bu. Çok güzel. Bu da hemen mahkeme cami yolu üzerinde. Bilginiz olsun. Şöyle küçük bir butik bir işletme. Bir ablamız işletiyor. Bilginiz olsun. Burayı az önce geçerken çekmiştim. Burası mahkeme cami. 1700'lü yılların sonuna doğru yapılmış. Edremit merkezde bulunuyor. Hemen sanırım bir son 10 yıl içinde bir restorasyon görmüş. Evet, maalesef Edremit'te de var bu tipler. Hemen bir içini de çekeyim. Mahkeme caminin içi bu şekilde. Küçük bir cami. Kubbesi sanırım tahtayla tavan olarak örtülmüş. Bu kadar. Devam edelim. Evet, Edremit Cumhuriyet Meydanı'nı keşfetmeye devam ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Lokantası var burada. Çok eski bir lokanta. Oraya gitmek istiyorum açıkçası. Git dediler mutlaka. Ben oraya giderken size biraz da Edremit'le ilgili info vereyim. Edremit bildiğiniz gibi dünyanın bence en iyi zeytinlerinin yetiştiği yerlerden birisidir. Yani bir de ben geldiğimden beri şunu fark ettim. İnanılmaz güzel bir havası var. Çok güzel bir yer. Kuyucaklı Yusuf romanı bildiğiniz gibi burada geçiyor. Zaten Sabahattin Evi de buralı, kendisinde bir tane evi var. Evi kapalı olduğu için gidemedik. Cumhuriyet Lokantası burası da açık mı kapalı mı bilmiyorum. Bir bakalım, varsa bir tatlı yiyeceğiz. Şu Bahar Lokantası'nda inanılmaz güzel bir yemek yedik abi. Çok güzeldi yani, inanılmaz güzeldi. Buraya da bir bakalım ne var ne yok diye. Burası Balıkesir Edremit'te bulunan meşhur Cumhuriyet Lokantası. Cumhuriyet'in kuruluşundan önceden beri lokanta olarak hizmet veriyormuş. 1954'ten beri de bu binada hizmet veriyormuş. Tabi son zamanlarda bir restorasyon geçirmiş. Şöyle size bir yemeklerini göstereyim. Ustalarımız, ustabaşı. Herkes burada, tatlar da var burada. Şöyle tatlarını göstereyim. Şimdi tatlımız geldi. Bu lor peynirden yapılıyormuş. Ayvalık yöresine aitmiş. Hemen tatlımızı yiyelim. Devam edelim. Şimdi Cumhuriyet Lokantası'ndan çıktım. Aç değildim.
Burada sadece bir tatlı yedim. Ayvalık yöresine aitmiş. Tatlının fiyatı 150 TL'ydi, bilginiz olsun. Yemekler de 250 TL ile 400 TL arasında değişiyordu fiyatları. Ben şimdi burada meşhur bir helvacı varmış. Oraya doğru gidiyorum. Oraları da gezdikten sonra Akçay'a doğru yola çıkacağım. Evet, dönüp dolaşıp oraya çıkıyoruz. Bu meydan en büyük, en meşhur meydan. Cumhuriyet Meydanı. Ve şimdi Tıflıoğlu helvacısı varmış. Ona doğru yola çıkıyorum. Oraya çok meşhurmuş. Mutlaka git dediler. Ben de bir uğrayayım dedim. Yalnız değişik bir pazar. Yani bir tarafta kuyumcu varken yan tarafta ucuz elbise satan yerler var. Bayağı ilginç. Şunlar eski Rum yapıları. Burada bildiğiniz gibi Rumlar uzunca bir süre yaşamış. Hatta evet, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi başka bir. Hatta burada birçok Rum köyü de varmış Edremit'te. Devam edelim. Ya şu şeyler çok güzel ya. Şöyle ağaçların altında masaları atmışlar. Birçok yer gördüm böyle. Çok güzel gerçekten. Hemen karşıda Tıflıpaşa helvacısı. Bir de Semercioğlu zeytinyağı ürünleri satan yer. Bu ikisi de çok meşhurmuş. Şimdi Tıflıpaşa helvacısına geldim. Buranın bir hikayesi varmış. Tıflıpaşa denilen zat Osmanlı döneminde Edremit'teki Celali isyanlarını bastırmak için buraya gelip burada savaşta yaralanıp daha sonra Edremit ahalisi tarafından bir süre misafir edilen bir veli zatmış. Burayı çok sevmiş ve gitmemiş. Tıflıpaşa ismi oradan geliyormuş. Fakat helvacılar, bu helvayı üreten arkadaşlar 11. kuşakmış. Yani 100 yıllardır burada helva üretiyorlarmış. Şöyle helvası. Tahinli helva. Sade helvanın kilosu 240 TL'ymiş. Bir de şöyle tepsiler vardı. Bunu sordum. Bu biraz ilginç. Burada Edremit yöresinde şöyle bir gelenek varmış. Kız istemeye gidenler bu baklava yerine helvaları böyle süsleyip götürüyorlarmış. Öyle bir yer. Dünyanın birçok yerine buradan, yani kendileri değil de buradan bir şeyler alıp ürünleri gönderenler varmış. Bunları hatırlayanlar olur mu bilmiyorum ama bir zamanlar çok vardı. Evet. Şunlar eskiden çok vardı. Hatırlayanlar mutlaka vardır. Arkadaş da buranın sahibi diyelim. Teşekkür ettik. Şunu bir tadına bakalım. Sağ olun. Dostlar, şimdi bir de bana şu Semercioğlu ticarette eski bir fotoğraf gösterdiler. Hakikaten Edremit'in eski ana merkezi şuralarmış. Yani şu gördüğünüz alanlar eski ana merkez buralarmış. Bura çok eski bir çarşıymış. Bunlar uzun zamandan beri yorgancılar burada bu işi yapıyormuş. Hemen bir önceki sokakta, bir sonraki sokakta hemen Kuyumcular Çarşısı. Abim yorgan dikiyor. Kolay gelsin abi. Evet. Buranın bildiğiniz gibi Balıkesir'in höşmerimi meşhur. Şimdi bir de höşmerim alalım. Oradan Akçay'a doğru yola çıkalım. Yani bir yerde okumuştum. Edremit Osmanlı'nın arka mutfağı diye bir şeyler okumuştum. Aklımda öyle bir şeyler kalmış. Hakikaten birçok lokanta bulunuyor. Çok fazla lokanta var. Ve gördüğüm kadarıyla hepsi de güzel yemek yapıyor. Tabii dediğim gibi benim favorim ve birkaç kişiyle de görüştüm. Hakikaten Bahar şu anda zirve, yani bence Türkiye'de bile zirveyi çok rahat zorlar. O derece iyiydi. Neyse, şimdi höşmerimizi alalım. Oradan Akçay'a doğru yola çıkalım. Burası güzelmiş ya. Eski pazarlar, eski çarşıların olduğu yer burası. Şimdi ilerisi Cumhuriyet Meydanı. Orada biraz daha modern tabi. Höşmerimciyi ararken farklı yerleri keşfettim. Burası belediyenin hali. Hemen şurada da belediyenin bir kafesi var. Edremit Belediyesi'nin fiyatları şöyle çektik. Devam edelim. Ara sokakları çekeyim, hem size biraz Edremit'in merkezini göstermiş olayım, hem de höşmerimciyi belki beraber bulabiliriz. Yani
Söyledim mi bilmiyorum ama dışarıdan gelen biri için çok tatlı, çok şirin gözüküyor ama ben burada birkaç kişiyle sohbet ettiğimde biraz pahalılıktan dert yandılar. Açıkçası bence pahalı bir yer. Yani ben Balıkesir'e adım atar atmaz pahalılığı hissettim. Ama tabi burada yaşayanlar daha iyi bilir. Onlar da genelde pahalı olduğunu söylüyorlar. Soralım bakalım. Evet, höşmerimciyi bulduk. Ağa Tekin höşmerimcisi. Yakın, Cumhuriyet Lokantası'na çok yakın. Cumhuriyet Meydanı'na da yakın, bilginiz olsun. Bakalım fiyatları falan. Şu cadde çok güzelmiş ya. Çok şirin bir cadde. Boydan boya yürünür burada. 1924'ten beri diyor. Bakalım höşmerimi nasılmış. Şimdi Ağa Tekin. Burada ünlü bir höşmerimciymiş. Sonra burayı tarif ettiler. Höşmerim şöyle, tepside ne kadar isterseniz veriliyor. Kilosu 350 lira. İçinde şeker, irmik ve koyun peyniri var. Bir de şöyle kendi üretimleri olan koyun yoğurdu mu? Evet, koyun yoğurdu. Manda falan değil, Manda değil mi? değil, sırf. Koyun Aynen, yoğurdu. koyun yoğurdu. Ne kadar bir kilolukları? Kilolu 100, 1 kilo 600 gram, 150. 100-150 lira kilosu. Biz de birazcık aldık, tadına bakacağız sahilde. Dostlar, Edremit'te hayat Cumhuriyet Meydanı'nda desem yeridir. Şimdi Akçay'a gideceğim. Akçay minibüsleri de hemen Cumhuriyet Meydanı'nda. Ziraat Bankası var. Ziraat Bankası'nın önünden kalkıyor. Bilginiz olsun. Yani Cumhuriyet Meydanı'na geldiniz mi her yere rahatlıkla gidebilirsiniz. Şu ne ağacı bilmiyorum ama muhtemelen bayağı bir yılı var. Önde herhangi bir bilgilendirme bulamadım. Bakalım Edremitli arkadaşlar bize yardımcı olabilecek mi? Evet. Devam edelim.